9'da başladık. Bugün arkadaşlar söz büyücülüğü dedik. Aslında her biriniz bir söz büyücüsünüz. Fakat her birinizin bunu yapabilme sürati ve şiddeti, gücü birazcık farklılıklar gösteriyor. Ama her biriniz aslında doğuştan bu yeteneğe sahipsiniz. Bunu birazcık farkında bir şekilde kullanarak hayatlarınızı, olayları ve kaderinizi nasıl belki de kendinize daha tatlı, daha lezzetli ya da daha huzurlu gelecek durumlarla buluşturabiliriz diye böyle bir aktarım yapacağız. Bir taraftan da böyle şehir şehir, bölge bölge gezerken gittiğimiz misafirliklerde hemen böyle diyoruz ki hadi şimdi bir şey yapalım. Burada Wi-Fi paralosu sordu. Bir saniye. Kullanılmadığı için duraklatıldı. Evet. Tamam. Hı-hı. Instagram'da küçük böyle bir şey yaptı ama tamamdır. Böyle gezerek gittiğimiz yerlerde de işte eldeki imkanlarla sizlere böyle canlı yayınlar yapıyoruz. Biraz ışığımız vesairemiz bazı ufak tefek eksikler var ama işte misafirlik hali böyle olacak. Bu hafta sonu biliyorsunuz ideal bedeninle buluşmayla ilgili bedeni iyileştirme yani bir taraftan çok zayıf ve diyelim ki güçsüz bir bedeni güçlendirmek, bir taraftan çok fazla kilolar almış, aşırılıkları olan ya da işte diyelim ki üzerine bir palto giymiş yağlardan, kilolardan, fazlalıklardan ya da işte diyelim ki kendine ait olmayan bazı kıyafetleri giymiş, onları çıkarabilmek üzere böyle bir 5 saatlik öz bir çalışma yapacağız. Ta böylece hem çocukluktan itibaren kodlamalar, yani annenin, babanın verdiği bazı kodlar, güçsüzlüğün, zayıflığın kodlarıyla aşırı kiloya götürülen ya da bazen kendini çirkinleştirmek, kendini diyelim ki dikkati çekmeyecek kadar görünmez kılabilmek için bazen dişiliği, bazen erilliği kapatabilmek için alınan kiloların şuurla, idrakle temizlenebilmesi, bedenin gerçekten güçlenebilmesi, güçlendirilmesi ve bu yolla da bir taraftan güçlenirken de hem ideal bir beden tipiyle, gerçek kendinle buluşurken üzerinde kimi zaman fazlalar atmak, kimi zaman da ihtiyacın olan güçleri derleyip toplayarak hayat içerisine ben varım diyebilmek için, ayaklarını yere sağlam basabilmek için, varlığına ve ruhunun yoluna, özüne doğru sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmek için bedensel enstrümanları doğru ve iyi kullanabilmenin bir çalışmasını yapacağız. İnşallah bu pazar dileyenlerle, bu çalışmayı sipariş edenlerle buluşacağız ve orada da işte bu çalışmaların da bir şekilde daha ileri safhalarını gerçekleştireceğiz. Gelelim şimdi sözün büyüsü nasıl olur? Evet, her sözümüz aslında bizim hayat ile bir akit, bir anlaşma. Yani ağzımızdan çıkan her kelime aslında evet sözlü olarak bir titreşim meydana getiriyor ve o titreşim aslında bizi anlatırken bizim de ihtiyaçlarımızı ve taleplerimizi hayata sunarken işte o benzer benzeri de çeker ilkesiyle ifade ettiğimize buluşacağımız bir durum meydana geliyor. Şimdi tabii bir taraftan şuur altından ve getirdiğimiz potansiyel, öğrendiklerimiz, anladıklarımız, aile modellerinin içinde aldıklarımız, bir taraftan seziler, sezgiler, bir taraftan da geleceğin üzerimize yansımalarıyla bir an içerisinde belki bir ifadeyle bir anlaşma yaptınız bugüne kadar ve yapmaktasınız. İşte bir taraftan sözlerinizin gücünü fark ettikçe, sözün ne kadar etkili olduğunu anladıkça sözlerimize biraz daha özenli aslında dikkat edeceğiz ve belki de neye ol diyeceğimizi, Yaradan'ın suretinde burada olmanın sorumluluğuyla
hangi kelimeyle, hangi frekansta nasıl ne yapacağımızın bilgisini aktaracağız. Şimdi bunu bu çalışmaları böyle tabii çok önceleri bazen seminerler, konferanslar ve çalışmalarda aktarırken böyle bir 20-30 sene önceleri falan. Neyse 10 yıl falan civarında böyle bana çok itiraz eden bir arkadaşım vardı. Aa dedi ya dedi ben dedi şimdi bu senin dedi söylediğin dedi bir yerde dedi okudum dedi. Hayırdır dedim. İşte dedi Sır diye dedi böyle bir dizidir bilmem nedir bir şeyler falan var dedi. Yurt dışına çıktı dedi bak dedi aynen dedi sanki bunu anlatıyor. Ama onlar bunu anlatmadı. Yani sözün gerçek sihrini, bilgisini ya da formüllerini özellikle aktarmadılar ya da onlar da bilmiyordu. Sözün nasıl bir mekanizmayla etki ettiğini onun için bilebilmemiz ve bu bilgiyi o matematiği kullanarak belki hayat içinde kullanmamızın idraki ve şuurunun gücü bambaşka etkiler oluşturacak. Yani her birinizin elinde öyle güçlü bir silah var ki, öyle güçlü bir belki kılıcınız var ki, an içerisinde, hayat içerisinde her biriniz, istisnasız her birimiz insan olarak bu dünya üzerinde insan olarak bedenlenmiş her birimizin kendi şuur ve iradesiyle ol dediğini belki de hayatına davet edebilme yetkisi var. Tabii ki her şeyin prensibi mutlaka ki bir ilahi mekanizmaya da bir bağlılığı var. Bunları doğru şekilde kullandığımız takdirde tabii ki bize hizmet edebiliyor. Yok eğer hani sallamadığımızda ya da işte aman her ne olursa olsun deyip de belki karşı durduğumuzda ise bambaşka hiç de bazen hoşumuza gitmeyen durumlar ile de karşılaşılabiliyor. Şimdi özellikle hayatınızda çok böyle olumsuz konuşan insanlara bir bakın. İşte sürekli böyle bardağın hani boş tarafını gören cinsten, herhangi bir durumun sürekli şikayetini, işte bak o öyle olursa şöyle olur, bilmem ne olursa böyle olur, bak işte bu virüsler geliyor, işte şuna da bulaşır, bilmem ne de olur, yasaklar gelir, işler şöyle olur. Ve bir bakıyoruz ki gerçekten birçok olay, durum o kişilerin başlarına gelmiş. Yani hatta özellikle de bu moda virüsler en çok korkanlarla değil mi bir araya geldi. Yani gözünde, imajında onları belki büyüttü. Çok fazla o kelimeleri kullandı. Şu geliyor, bu bilmem ne geliyor. O moda kelimeler bir baktılar ki onların hayatlarına yapıştı, işlerine yapıştı, olaylarına yapıştı ve korkanlar korktuklarıyla buluştu. Çünkü o korktukları olaya odaklanıp bir de onları bol bol ifade ettiler. Bakın. Şimdi hani kutsal kitaplarda çok önemli bir mesaj vardır. O bir şey dilediğinde sadece ol der. Yani bunu Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de, Vedalarda, işte diyelim ki Popolvuh'ta birçok farklı farklı kutsal kitaplarda baktığımızda her bir tanesinde bu bilgiyi ortak bir şekilde görüyoruz. Ve şu var ki bu her bir insan için hem o kadar ortaya saçılmış ama aynı zamanda o kadar ortada olmasa da rağmen çok gizlenmiş bir bilgidir. Yani hani bu kadar açıktalığıyla gizlidir, sırlanmıştır. Çünkü hiç kimse zaten ne olacak kelime hepimiz konuşuyoruz. Hepimiz günde binlerce, yüz binlerce kelimeler bilmem neler kullanıyoruz. Herhalde yani bir tanesi de olsun bilmem ne gibi zannedilebilir. Oysa ki diyoruz ya çok basit bir mekanizma vardır. Ben Giyerek Kaderin Kodu kitabında bunun matematiğini, Güzellik Tohumu kitabımda da bunun nasıl kullanılacağının yol ve sistemlerini aktardım. Yani burada isteyen hani hayatına bir güzellik tohumunu nasıl ekeriz ve o tohumu ektiğimizde ki bu sizin bir talebiniz, bir isteğiniz, bir yaratımınız ya da hayatınız için istediğiniz bir güzellik olabilir. Bunun bir mekanizması var ve bu mekanizma çok enteresan bir şekilde doğanın her yerinde aynı işliyor. Tüm doğacılar değil mi?
Yani ağacı, çiçeği, böceği böyle hani böyle o mekanizmasını merak edenler aslında sadece kendi ifadelerinde de aynı mekanizmayı bulacaklar. Onunla ilgili bu matematiği özellikle meditasyonlarıyla kadim öğretilerin çeşitli bilgilerini de çalışmalara ekleyerek aktarmıştık. Şimdi burada şu var ki öncelikle konunun farkında olarak özenecek bir hale gelmemiz önemli. Şimdi siz eğer konunun farkında değilseniz sistem için çok önemli değil. Yani sen farkında değilsin diye bu kanunun dışında kalmayacaksın. Yani şunu dedin, ya benim için arkadaşlar hani dünya dönmüyor, hiç önemli değil. Ben de dünyanın döndüğüne inanmıyorum dediğin anda dünya dönmemezlik yapmıyor. İlahi yasalar, sistem çalışıyor. Ve sen de hani ya bununla herhangi bir şey olmaz dediğinde yasalardan muaf değilsin. Peki o zaman sistem nasıl çalışıyor? Şimdi birincisi öncelikle kainattaki her cisim, her zerre hareket halinde ya da atom. Her atomun kendi ağırlığına, kendi durumuna, kendi hani cibiliyetine göre bir titreşimi var. Hareketinin bir sesi, o titreşime göre de onun bir sesi, onun kainat içerisinde ben varım, ben buradayım ve ben işte diyelim ki lityumum. Ben işte diyelim ki bakırım. Ben sodyumum diyebileceği bir kimliği var. Nasıl ki bütün elementlerde bunlar varsa her birinizin de tüm hücrelerinin, organlarının ve sistemlerinin de aynı şekilde titreşimleriyle oluşturduğu bir sesi ve bir kimliği var. Ben karaciğerim diyor. Çünkü ben saniyede şu kadar titreyerek şöyle bir yankı oluşturuyorum. Onun için benim adım karaciğer diyor. Benim adım beyin diyor. Hatta benim adım epifiz ya da işte falanca organ diyor. Ve bütün bunların her birinin topladığı şu anda diyelim ki sizler varsınız ve sizler sesinizi her bir organın ürettiği titreşimler ve frekanslarla belki her şeye karşı bir ses frekansı kullanıyorsunuz. Bir ses titreşimi kullanıyorsunuz ve bu sizsiniz. Ve sizin bir taraftan karakteriniz, öğrendikleriniz, fark ettikleriniz ve bütün bunların her bir tanesinin potansiyel olarak şu anda sizden çıkan bir olunuz var. Şimdi şu anda arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah herhalde önümüzdeki ay içerisinde bitecek. Mesela sadece çok kısa zaman içerisinde böyle bir harf söyleyeceksiniz. Bir 10 saniye içerisinde, 9 saniye içerisinde o söylediğiniz bir ses titreşiminden sizin bütün organlarınız, hücreleriniz, her bir tanesinin oradaki diyelim ki frekans aralıkları, o bir saniyenin ya da birkaç saniyenin içerisinde diyelim ki birkaç kalp vurumunuz içerisindeki bütün organ modlarınız, oradaki sağlığınız, hastalığınız, karakter durumunuz, o anki düşünce durumunuz, geldiğiniz bir potansiyel riskleriniz ya da o anda bir eril enerjinizin gücü, fazlalığı, dişil enerjinizin azlığı, çokluğu ya da diyelim ki herhangi bir elementle ilgili olan durumunuz, herhangi bir organınızın bir element üzerindeki baskısı, kalbiniz, akciğeriniz, kalın bağırsağınız, işte elementlere göre çeşitli durumlarınız her bir tanesini sadece bir 10 saniye içerisindeki bir sesinizden analiz edilecek. Ve bu ses titreşimi kainatın her yerine şu anda Ünal diye yankılanıyor. Bundan bir tane var ve şu anda burada bütün kainat Ünal'ın buradaki sesini, titreşimini aynı sizlerin de herhangi bir yerde çıkardığı ses gibi duyabiliyor. İşte diyor bak Ayşe burada, Fatma burada, Aysel burada, Mustafa burada, Ali burada, Mehmet burada ve her birimizin
yeri, mekanı sadece bu ses titreşimleriyle meydana çıkıyor. Bunu tabii şu anda dünyanın birçok yerlerinde işte kimlik tespit, doğrulama, yer tespiti dünyanın birçok ülkesi zaten yapıyor. Ama hani biz bunu çok daha basit bir uygulamasını her birinizin telefonlarına sizlere yapacağız ki sizler sadece çok kısa bir ses aralığında kendi bedeninizdeki bütün durumları, duygu durumlarını, frekanslarınızı ve kendinizi sadece sesinizden okuyabileceksiniz ve diyeceksiniz ki ah bak benim sesim bana bunları veriyormuş. Bugün özellikle Oxford Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarla artık bu bütün dünyaya 1-2 yıl içinde dağıldı ama biz 10 yıldır yapmaya çalışıyoruz sağ olsun. Ancak bilgisayarcı arkadaşlarımız hani bunların app'lerini vesairelerini hani kurabilecek bir donanımla ancak buluşabildik. Ama bu araya kadar onlarca bilgisayar mühendisi tabii ki işin içinde çalıştılar, ettiler ama çok şükür şimdi inşallah vaktiyle sizlerle buluşacak bu çalışmalarımız. İşte nasıl ki o sesin titreşimin içinde bunlar varsa sizin o ses titreşimlerinizin içerisine bir de yüklediğiniz harfler var, kelimeler var. Yani işte bir şekilde kelimenin evet bir yaratıcı gücü var ama tesiri sizin sesinizden. Yani bazen bir şey söylüyorsun. Ha ben bak bunu söyledim ama onun içinde korku var. Ya da müthiş bir cesaretle, güvenle o kelime ağzından çıkıyor. Arkasında bir eminliğin var o bilginin, o halin, yaşanmışlığın bir gücü var. Ya da birinden öğrendin, ettin, o anda aktarırken ya acaba öyle miydi, böyle miydi, şöyle miydi, bilmem ne miydi? O tereddüdün kainata yansıtılması var. İşte biz ne kadar potansiyelimizi, kendi varlığımızı, kendi nefsimizi ne kadar bilebiliyorsak, kendimizi ne kadar yetiştirip ne kadar geliştirebiliyorsak, sesimizin içerisinde başlayan bu yolculuk işte harflere ve kelimelere de yön vererek kuracağımız cümlelerle, ifadelerle kainata bu sefer bir kader siparişi, oluşu, hatta bir sihirli dokunuş olarak yansıyor. Onun için her birinizin kullandığı sözler sihirlidir arkadaşlar. Hani böyle her ne kadar adabralar, kadavralar diye birazcık anlatılmaya çalışsa da bazen işler böyle komedileştirerek, sanki basitleştirip sıradanlaştırarak, sanki illüzyon gösterileri gibi vesaire gibi olmuş gibi gösterilse de işin tabii ki arkasında çok daha müthiş ilahi matematikler vardır. Ve hani açıl susam derseniz evet o kapı açılır bazen. Bazen diyelim ki bir kelimeyle bir gönlü, kalbi, değil mi? Kapısını açabildiğin gibi bazen de kırıp kapatabildiğin gibi hayatın da oluş, yaratılış ve kaderin sana güzel ya da olumsuz dönüş yollarını da sözlerinle, kelimelerinle sen oluşturabilirsin. Yine diyoruz ki tabii, bu iş ezberle olacak bir şey değil. Şimdi kişi diyor ki, madem bunlara dikkat edilecek, bak ben şimdi artık şöyle diyorum. Hani şu mu? Ben sarı bardak istemiyorum. Bak söyledim. Ama tabii kainatı kandırmanız mümkün değil. O kadar müthiş bir sistem çalışıyor ki orada. Diyor ki sadece kökleri kabul ederim. Sadece olu bilirim ben. Benim için olmasın yok. Benim için olsun var. Benim için yap var. Yapmasın yok. Gelmesin yok. İşte vermesin yok. Ver var. Çünkü eğer bir şey aklına geldiyse, bir şey ifadenden dile döküldüyse onun oluşmasıyla ilgili bir şey var. Öyleyse aklına olumsuz bir fikir gelen kişiler olumsuz bir potansiyeli o anda çağırıyorlarsa da şuur ve idrakleriyle bunları dönüştürebilme güçleri vardır. Fakat işte bu söz büyücülüğüdür. Fakat eğer ah bak ben burada bir kelime şey yapayım. Yani ben sarı bardak istemiyorum. Tamam da istemediğim şeyi niye söyledin? İşte istemiyorum ya ama
Dervişin fikri neyse zikri de olur. Fikrinde olmayan bir şey zikrine gelemez. İşte öyleyse istemediklerine bir bakarsın ki sana kader olarak sunulmuş ve buyur al bakalım. Ya olur mu, ben bunları işte çok iyi biliyorum. İşte ki mesela birçok böyle bazen yerlerde işte yoga kurslarında meditasyon şeylerine falan böyle bakıyorum. Yani o kadar yıllardır anlatmamıza rağmen olumsuz frekanslı telkinlerde bulunuyorlar. Yani kişi diyelim ki çok iyi bir hipnoz hocası falan diye dinliyoruz. Meditasyon bilmem gurusu dinliyor. Olumsuz telkinler yapılıyor. Onun için her biriniz uyanık olacaksınız ve olumsuz telkin olan yerden de uzak duracaksınız. Bakın. Çünkü o kişi bilse olumsuz telkin yapmıyordur. Orada bilmeyen de size başka bir yerde de faydasızlık verebilir. Onun için sözün büyüsünü ne kadar iyi kullanabiliyorsanız hayatın içerisinde de belki huzurla, güzelliklerle ve tatlarla buluşacak noktaları iyi seçebilir ve siz de başkalarına bu alanda belki faydalar verebilirsiniz. Ama yok eğer yani olmasını, yapmasını vesaireyi daha hani oralarda zorlanılıyorsa susmak emin olun daha iyidir. Eğer kendinize zarar verecek kelimeleri kullanacağınıza bir müddet susup dinlemek konuşmaktan daha faydalıdır. Onun için ilk başta söz büyücülüğüne başlayan kişilerin biraz farkındalıkları olduktan sonra daha çok sustuklarını görüyoruz. Yani daha çok dinlemeyi, dinledikçe etrafındaki insanların kendilerine, çevrelerine nasıl kaderler sipariş ettiklerini ve ısmarladıklarını göreceksiniz. Ve enteresan bir şekilde yaşadıklarınız, geldiğiniz durum ve gideceğiniz durum tamamen söz seçimleriniz alakalı. Öyleyse bir insanın kendine yaptığı büyü ve sihirleri dışarıdan herhangi bir kişi yapmıyor. Onun için diyoruz ki Allah bizi bizden korusun. Yani biz kendimiz için faydalı bir şeyler seçerken, faydalı bir şeyleri sipariş ederken bir bakmışız ki azıcık fayda görmeyeceğimiz şeyleri de hayatımıza davet etmişiz. Bununla ilgili hatta dün de böyle bir arkadaşlar çağırmışlardı. Şimdi Clubhouse sohbetlerimiz başladı. Onun için bazen oralarda da böyle sohbetli, konuşmalı an içinde böyle sizlerin soru cevaplarıyla böyle şeylerimiz olacak. Birçok platformda. Yenilik olabilir, güzeldir. Yani her bir şeyin bambaşka yani faydasız gibi görünen ya da başka alanlarda bir şeyler olsa da biz kendi faydamıza kullanabiliriz. Tabii ki dikkatli, yoksa hani diyorlar aman işte Zoom şöyle böyle oluyormuş. Instagram böyle. Evet, her birinin kendine göre mutlaka ki bir sistemi vardır ama biz hayırlı amaçlarla kullanabiliriz. Fayda için kullanabiliriz. Bakın, maddeyi, dünyayı, işte sözlerimizi, kelimelerimizi faydamıza kullanabilme hakkımız var. Yani seçimlerimizi bir taraftan kendi gelişimimiz ve ilerlememiz için kullanabiliriz. Bir taraftan da bize fayda vermeyecek olanlardan korunmak için de kullanabiliriz. Öyleyse dua edebilmek bir sanat. Bir talepte bulunabilmek bir sanat ki bununla ilgili bizim herhalde ifadenin simyası diye bir atölye çalışmamız vardı. Bunun nasıl mekanizmalarıyla böyle bir 2 günlük süren bir çalışmamız. Oradaki tabii çok derin mekanizmaları, her kelimeyle oluşturulan sistemler, hangi kelimeyle ne oluşturuyorsun, ne yaratıyorsun ve her ifadenin bir matematiksel düzeni olduğunu aktarmıştık. Ve bunu yapan, işi ciddiye alıp gerçekleştiren dostlarımız kısa bir zaman içerisinde hayatlarının ne kadar da kendi farkındalıkları yönünde ilerlediklerini gördüler. Şimdi bazen de şöyle oluyor. Yani herhangi bir çalışma gidiliyor. Bak gördün mü? Hemen nasıl? Ya zaten mekanizma bu. Hepimiz bunu yapmak üzere geldik.
Bu hiç kimsenin tek elinde bir bilgi değil. Her birimiz zaten ifade sanatını doğru ve güzel kullandığımız ölçüde hayatlarımızı inşa edebiliriz. Sistem burada. Aa bak şu çok negatif. Ben bunun istediğini yapmayayım. Bu çok pozitif. Bunun istediğini yapayım diye bir şey yok. Bakın. Sistem için kanunlar var. Aynı devlet gibi. Her birimize eşit şans vermiş. Hani orada torpilli olmak da yok. Şöyle olursan sana torpil geçilir. Bilmem ne olursa amca olursan kayrılırsın. Kainatın sisteminde bunlar yok. Ama ne var? Sen şuurlandıkça, idrak hızın arttıkça, her kelimenin, tanımın nereye nasıl gittiğini anladıkça daha özenerek dikkatli bir kurulum yaparsın ve sipariş verme anında orada olduğun müddetçe siparişin sana sunulduğunda da şükredersin, mutlu olursun. Şimdi mesela şu geçtiğimiz dönem içerisinde diyelim ki dünyada bir pandemiyle alakalı kiminin işlerinde azalmalar, kiminin farklı yönlere gelişmeler, kiminin iş yerleri kapatıldı ve bazıları şunu söyledi. Yani bak dünyada bunlar oluyor. Tabii ki benim de şöyle şunları yaşamam çok normal değil mi? Hayır, senin siparişin buydu. Dikkat et, işlerin kötü olacağıyla ilgili korku, endişe vesaire bir sürü kelimeyi şaka yollu, ciddi ya da birilerinde dedikodu yaparken kullandın. Yani şimdi ben bunu değiştirebilir miydim? Evet. Değiştirebilirsin. Seçimlerinizle hayatınıza yeniden yön verebilme hakkınız var. Hayatınızı yenileyebilme hakkınız var. Tamam da şimdi kişinin ağzından öyle bir şey çıkacak mecali yok. Çünkü potansiyelinde diyelim ki şikayet var. Potansiyelinde şikayet varsa olanı var edene ve yaradana kızdığın için kızgınlıkla, şikayetle ifadelerin oldu ve bu sefer de şikayet ettiklerin gerçek oldu. Peki öyleyse bu bir tekrar döngüsü yaratmaz mı? Şu ana kadar yarattı. Peki tekrar döngüsünden nasıl kurtulup özgürleşirim? Bu potansiyele olan ihtiyacını tamamladığında, şikayete olan ihtiyacını tamamlayan için artık şükre kayma başlar. Şikayetten vazgeçebilmek için en güzeli bırakabilmek, olanın ne kadar güzel işlediğinin seyrine varacak bir ilahi matematiği bilmen gerek. Bunun için hayatı okuman, hayatı okuduğun ölçüde ise gördüklerinin karşısında şahitlikle şükredebilmen, yani olandan razı olabilmen gerek. Olandan razılığı bazıları polyanlacılıkla karıştırdılar. Hani ne olursa eyvallah. Ya sabredelim. Bunun adı sabır değil. Zaten olanın ne kadar mükemmel ve güzel bir şekilde olduğunun farkına varmak. Zaten bir tane olması gereken vardı. En mükemmel seçim oydu ve zaten o şekilde gerçekleşti. Bu senin siparişin ama Allah'ın onayıyla gerçekleşir. Bakın. O hani onun için o istemeden hiçbir şey olmaz. Çünkü zaten olması gereken olur. Matematiğin içerisinde olması gereken budur. DNA'larınızın oluşumunda da bir çocuğun yavaş yavaş bir bedeninin şekillenmesinde ve oluşmasında da bunlar olur. Ben mesela bu bebeğin çeşitli aşamalardan diyelim ki bizim bedenimizi oluşturma yolundaki kademeleri böyle tekrar tekrar incelediğimde bazı alanlarda mesela hayranlıkla böyle seyre daldım. Yani bu nereden biliyor? Nasıl yapabilir? Şimdi diyelim ki belli aylarda mesela çocukların elleri kapalı ve böyle bir parmak yok. Sadece avuç var ve bir parmak çizgileri yok. Fakat öyle bir zaman geliyor ki buradaki hücreler, aralardaki hücreler intihar ediyor. Ve intihar ettikçe teker teker buradaki ölen hücrelerden dolayı parmaklar açılmaya başlıyor. Ya tamam da diyorsun, bu hücreler bunu nereden biliyor? Kim öğretti bunlara? Onlara bu isteği kim verdi? Hangi programla bunlar yapılıyor?
Şimdi o DNA'nın kodların içerisinde nasıl bunlar şekilleniyor? İşte her birimizin hayatının içerisinde evet istekler, durumlar, izinler vardır ama buna rağmen seçimler kendi irademizle en azından kendi söyleyeceğimiz kelimeleri, kendi oluşturacağımız cümleleri kendi potansiyelimizin rızası ölçüsünde kendimiz seçeriz. İşte burada ne kadar şuurlanabiliyorsak, ne kadar farkındalığımızı arttırabiliyorsak kendimize gücümüz o kadar yetebiliyor. Kendimize gücümüz yetebildiğimiz ölçüde ise kaderimize gücümüz yetiyor. Onun için hanginiz kendi nefsine, kendi ifadelerine ve iradesine ne kadar sözü geçebilecek bir durum sergiliyorsa o kadar güçlü bir şekilde aslında seçimleri kendisi yapabiliyor ve seçtiği ona sunulduğunda yani ifadesiyle bir çağrı yaptı ve o çağrının karşısında da diyelim ki benzeriyle buluştu. İşte tam da aradığımla buluştum diyorum. Tam da bu evi istemiştim. Tam da bu aracı, bu sevgiliyi, bu ideal bedeni, işte dünyanın tam da burasında burada olmayı, bu ülkede doğmayı, bu anne babayla buluşmayı, bu arkadaşla, bu ortamla, bu işi yapmayı, bu işin içerisinde bu tatları almayı, bunları aktarmayı, bu duaları, bu şükürleri, bu güzel belki buluşmaları yapmayı dilemiştim. Çok şükür. Her birimiz işte an be an bunu yapabilecek güçteyiz. Burada sakın ola ki şunlara kanmaktan sakının. Yani birilerinin tek elinde ve bunu birileri size hani söylediğinde sadece olacak diye bir şey yok. Evet, her biriniz bunu yapacak güçtesiniz. Fakat hani bu güçte olmak demek de bu gücü kullanım yetkisinde olmanız demek değil. Çünkü siz kendinize de zarar verebilme potansiyellerinizden dolayı bilgiyi doğru kullanabilecek belki bir hale gelmeniz önemlidir. Bunun en önemli şekli dünyaya, hayata doğru şekilde topraklanıp bağ kurabilmek, hayatınızı, kendinizi ve bulunduğunuz hal ve durumu sevebilmek bunun birinci koşuludur. Kendini ve hayatını sevmeyenler için doğal olarak kapılar biraz daha az açılacaktır. Yine bu sipariş yetkisi kanunu geçerlidir. Fakat sözünüz daha az geçerlidir. Yani onun için bazılarınızın bir sözünün yerine gelmesinin hızıyla bazılarınızın bir sözün, bir kelimenin kadere dönüşme hızı onun için aynı değildir. Ama her biriniz eninde sonunda ağzından çıkan sözün karşılığıyla buluşursunuz. Ben mesela bazen çalışmalarda soruyorum. İşte ben şunu istiyorum, bunu istiyorum, şöyle yapmak istiyorum. Bir sürü diyelim ki ilahi sistemden şikayetlerle bir şeyler söylüyor. Hadi gel diyorum beraber bir bakalım. Gerçekten ne istiyorsun? Gerçekten talebini söyle. Ve emin olun halkın %90'ının gerçek bir talebi yok. Bu söylediğim hani böyle şey geliyor. Olur mu? Herkes bak şunu istiyor, bunu istiyor, bilmem ne yapıyor. Emin olun ki çoğunluğumuş gibi yapıyor ve kendini kandırıyor. Bugün eğer neyle buluşmuşsanız talep ettiğiniz ve istediğiniz ya da sözün sihrini kullandığınız alan orası. Henüz buluşamadıklarınızda kullanmadınız ya da başka etken ya da koşulları da birlikte kullanarak hala ertelemekte ya da henüz o hal ve durumla buluşacak halde olmadığınız için ötelemektesiniz. Şu anda bulunduğun durum neyse tam da istediğim bu. Bazen de şöyle diyorlar. Yani biz diyorlar işte bu sipariş mevzunu anlamıyoruz. Nasıl olacak bu siparişler? Ben de şöyle bir bugün şuradan da bakayım sizin sorularınıza. Ses az mı geliyormuş acaba? Evet.
Konuşmaya. Evet. Şöyle arkadaşlar, hangi dilden tabii olursa olur, her dilden de olsa, her dilin kadim bilgi ve bilgeliği içerisinde bunlar benzer. Mesela şimdi birçok dilde dikkat edin mesela, sağlıkla ilgili şimdi kelimeler baktığınızda H ile başlıyor. Yani healing, hospital, burada işte hastane, hasta, yani H'nin ya da herhangi bir yerde mesela birisi canı acıdığında ah diyor. Değil mi? Ya da gülerken ha 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 diyor. Onun için hiçbir şey tesadüfen değil. Dünyanın her kelimesinin içerisinde onun için bazı ortak harfler, bazı ortak durumlarında benzer şekillerde kullanılıyor. Onun için şimdi mesela özellikle yani, birçok ülkede İngilizce dilinde hani problem değil kelimesi kullanılıyor. Sorun yok, problem değil. Şimdi mesela bu tip kullanım şeylerinde soruna ve probleme ihtiyacı olan kişilerin, toplulukların kullandığını söylüyoruz. Ama diyor adamın yani dili böyle. Tamam, fark etmez. O kültürün, o ülkenin, o coğrafyanın ihtiyaçları o dili kullanma şeklinden okunabilir. Şimdi sen de kendine bak. Nerede diyelim ki hangi kelimeleri, hangi ifadeleri çok sık kullanıyorsun? Hangi kelimelere ihtiyaç duyuyorsun? Bununla ilgili dediğimiz gibi kitaplarımızda çok uzun uzadıya bir sürü kavramları, sistemleri anlatıyoruz. Özellikle Kaderin Kodu kitabında dediğim gibi mekanizmasını, açılımlarını ve sohbetlerini, meditasyonlarını da Güzellik Tohumu kitabımda bunların anlatıyorum. Ama ifadenin simyası ile ilgili daha detaylı ve ayrıntılı çalışma ve bilgileri de ünalgüner.com'da ifadenin simyasında uzun bir atölye olarak anlatıyoruz. Burada hepimize şunları hatırlatmak istedim. İnsan onun suretinde yaratılmış olarak ol diyerek kendi hayatını ve kendi kaderini oluşturabilme ve seçebilme hakkına sahiptir. Hepimiz gibi. Her kelimenin kendine göre frekansları, titreşimleri vardır. Olumsuz M, ma ekleri sistem için tam yerine denk gelmediği müddetçe kabul görmez. Onun için olmasın, yapmasınlar, yap ve ol ifade eder ve sorduğunuz her türlü soru sistem tarafından cevaplanır. Ve siz şaka yapıyorum zannetseniz de, siz ben küçükten de olsa bir yalan söyledim diye düşünseniz de sistem sizi ciddiye alır. Sizin her söylediğinizi gerçek olarak kabul eder ve o gerçek doğru olur. Sizin gerçeğiniz, realiteniz olur. Onun için ilahi kanunları önemseyenler, ağzından çıkan her kelimeye dikkat edenler ve özenle hayatlarını sözleri ile oluşturup inşa edenler artık sözleriyle büyü yapabilmenin, sözleriyle kendi hayatlarını dönüştürebilmenin, simya yapabilmenin sırlarını adım adım almaya başlarlar. Özellikle birçok terapistin, başka insanlar üzerine de şifa ve iyileştirme yapan kişilerin olumsuz ifadelerden kaçınması çok önemlidir. Herhangi bir yerde terapi yaptığınızda mutlaka terapistlerinize de bunları hatırlatın. Olumsuz bir şey olduğunda mutlaka düzeltmelerini yapın. Kendinizi olumsuz ifadelerden koruyun. Bu şekilde olumsuz telkinli eğer bir haber, bir eşinizin, dostunuzun, akrabanızın, annenizin ya da babanızın size bu şekilde bir telkini varsa bunları içeride dönüştürün. Sakın şöyle şöyle yapma demek onu yap demektir. Özellikle anne ve babalar bilerek ya da bilmeyerek sizlere kendi mirasını yapma diyerek aktardılar. Onun için birçoğunuz bak ben annem gibi olmayacağım diyerek onlara benzediniz. Ya da anneannenize, babaannenize ya da geçmiş soylarınıza. Onun için her biriniz ifadelerinizi gerçekten doğru yerde, doğru şekilde
hani tam da taşı gediğine oturtturarak koyabilecek şuur zenginlikleri oluşturun. Kelime hazinelerinizi güçlendirin. Tanımlara çok özen gösterin. Bu konuyla ilgili inşallah vaktiyle bir çalışma daha yapmayı hedefliyoruz. Ve tanımları ne kadar iyi ve doğru yapabiliyorsanız imajinasyonlarınızda o kadar zenginlikler, hayal gücünüzde o kadar güçlenmeler ve söz okunuzu attığınızda hedefi çok daha iyi, tam da 12'de vurabilecek hassasiyet ve netlikler kazanacaksınız. Onun için tanımlara özen gösterin diyoruz. Bugün böyle kısa bir sohbet, muhabbet yaptık. İnşallah vaktiyle yine görüşeceğiz, buluşacağız. Bugün böyle misafirlikte olduğumuz için kısa bir şeyimiz vardı. Şimdilik sevgilerimi yolluyorum. Kendinize iyi bakın. Şifalar olsun. Pazar günü de ideal bedende inşallah buluşacağız. Hoşça kalın.